Günümüzde liderlik zor mu Güneş? Evet çok zor. Ben böyle 2-3 tane dinamik görüyorum. Ben takip mekanizması olmadan ne liderliğe ne çalışan olmaya inanmıyorum. Türkiye'deki kurumsal dünyada gördüğüm herhalde en büyük dert, yani artık eskisi gibi burada İngilizce bir tabir kullanacağım. Yani one man show'luk galiba artık günümüzde çok eski moda kaldı. Deniz Akademi YouTube kanalında bugün K2C'den Güneş Ufuk konuğumuz ve onunla günümüzde liderlik konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Güneş hoş geldin kanala. Merhabalar, selam. Ben seni tanıyorum ama sen de izleyicilerimiz için kendini tanıtır mısın bize? 12-13 senedir bu eğitim ve danışmanlık işlerine bulaştım. Ondan önce satış pazarlama kökenliyim. 20-25 senelik böyle bir kurumsal hayatım var. Genel müdürlük yaptıktan sonra da bu işlere bulaştım. Hayatımın önemli bir kısmı İsviçre'de geçti. Bugün de işte eğitim ve danışmanlık konularında hem çalışıyorum, birkaç tane şirketin de bağımsız yönetim kurulu üyesiyim. Tekrar hoş geldin kanala. Günümüzde liderlik zor mu Güneş? Ya günümüzde zor. Liderlik hep zordu. Yani her çağın, çünkü bazen bana soruyorlar eskiden mi şimdi mi, ama her çağın farklı herhalde zorlukları vardı. Evet çok zor. Ben böyle 2-3 tane dinamik görüyorum. Bir tanesi işte hep anlattığımız bu VUCA dünyasında, yani bu değişkenliğin, bu belirsizliğin çok yüksek olduğu dünyada öngörü sahibi olmak çok zor. Yani ileriye görebilmek çok zor. İşte böyle vizyoner liderlerden bahsediyoruz da bu herhalde gittikçe zorlaşan bir şey. Yine zaman ruhuyla alakalı bir şeyden bahsedeyim. O da artık herkes bireysel kimliklerini, kendi farklılıklarını daha yaşar hale geldi. Bu anlamda da herhalde bu farklılıkları birleştirmek gittikçe zorlaşan bir şey oldu. Çünkü eskiden en azından toplumsal anlamda çok daha böyle benzer tarzlarda çalışanlar vardı. Bu farklılıkları kucaklama meselesi yine başka bir konuda da kendini gösteriyor. O da işte bu teknolojiyle, internetle çağımızda bilgi derinliği müthiş bir boyut kazandı. Yani bilginin artık sonsuz olduğu bir dünyadan ustalaşmanın, ki bu ustalaşma kavramı üzerinde çok konuşacağız. Ustalaşmanın artık çok görüldüğü, derinliğin haddi hesabı olmadığı bir yerde bu farklı uzmanlıkları bir araya getirmek herhalde çok zorlandı. Yani artık lider kendi teknik bilgisiyle, becerisiyle liderlik yapamaz hale geldi. Bu da bugünün zorluklarından bir tanesini teşkil ediyor diye düşünüyorum. Vallahi güzel ama işler zorlaştı. Yöneticiler artık bu kadar çeşitlilik içerisinde neyi, kimi nerede kullanacaklarını daha iyi bilmek zorundalar. Hepsinin neler yapabildiklerine, hangi özelliklerin daha iyi olduğuna hakim olmak zorundalar. Ama yöneticiliğinde belirli olmazsa olmazları var. Sence hangileri? Her ne kadar bu işi artık çok böyle sakız haline getirmiş olsak da bu hakikaten geleceği öngörebilmek, büyük resmi görmek, yaptığının 2, 3, 4. adımdaki etkisini görmek, büyük resimde nerelere dokunduğunu görmek ve buna biraz da hazırlıklı olmak, önlem almak herhalde en önemli özelliklerinden bir tanesi. İşte bu vizyon vesaire diyoruz ama bu vizyoner kısmı da ben dediğim gibi öyle çok sakız haline getirdik. Vizyon sahibi olmak böyle herhangi bir şekilde polyanlacılık ya da hayal kurmak vesaire değil. Burada ben bayağı somut bir şekilde işte 5-10 sene sonra şirketi az çok nerelerde gördüğün ya da iştigal konularının nerelerde olduğu, işte coğrafik yapının nasıl olacağı vesaire bunlardan bahsediyorum. Başka bir konuda herhalde değerlerle var olmak, yani değerlerine sadık kalarak var olmak. Bu da bence lideri ayrıştıran özelliklerden bir tanesi. Bu değerler dediğimizde insan tabii bir sürü şeyler aklına gelebiliyor ama bence değerlerle ilgili bütün konuların en temelinde o değerlerine sadık kalmanın bir bedelinin olması ve bazı insanların da bu bedeli ödemeye hazır olması ve bu bedeli ödedikçe de gitmek istedikleri yere daha sağlam adımlarla gidebildiklerini düşünüyorum. Bu anlamda da bu değerler meselesi benim uzun zamandır da biraz takıntılı olduğum mesele. Vizyon dedik, vizyoner olması lazım dedik, değerler olması lazım, değerlerini de mutlaka koruması lazım dedik. Peki vizyonla değer çatışırsa ne yapmalı yönetici? Vallahi zor yerden soruyorsun. Kendi varoluşumuzu ben değerler üzerinden tarifliyorum. O zaman tekrar belki bir vizyonuna bakıp bu vizyonun gidecek başka bir yolu, yani çünkü vizyonla değerler çatışması aslında sadece teorik bir şey gibi geliyor bana. Yani benim vizyonumla değerlerim aslında pek çatışmamalı. Çünkü değerler daha varoluşsal bir şey, daha benim kendimi tarifleyen, beni tarifleyen bir şey. Bu anlamda ben değerlerime sadık kalmadığımda zaten kendim olmaktan çıkıyorum.
Bu anlamda da herhalde vizyonu tekrar gözden geçirip ve özellikle vizyona giden yola bir bakmak lazım. Değerler vizyondan çok giden yolda daha çok rol oynuyorlar. Yani bu ne demek? Kararlar aldığımda, bazı konuları muhakeme ettiğimde değerler bana pusu olarak hizmet ettiğinden bu anlamda herhalde ben kolay kolay değerlerden ödün vermemekten yanayım. Eğer tabii bu değerler, bu da bir bambaşka bir konu. Tankut buraya girersek içinden belki çıkamayız ama bu değerler hakikaten gerçekten kendin düşünüp, kendin karar verip, muhakemelerle kendi öz iradenle oturup düşündüğün değerlerse. Çünkü ben bu değerler konusunda da şöyle düşünüyorum. Bize bir sürü değerler aslında toplum tarafından öğretiliyor ve biz bunları seçerek edinmedik. Bir sürü değer, ben sorduğum zaman insanlara işte değerler diye ne bileyim işte diyorlar ki şeffaflık, dürüstlük, adalet vesaire. Ama gerçekten senin değerin mi değil mi? Bunu düşünmeleri lazım diye düşünüyorum bireylerin. Çünkü biz sıklıkla bu değerleri toplumsal taraftan bize küçüklükten itibaren şırınga edildiler. Bunun doğru ya da yanlış ya da değerin iyi ya da kötülüğünde değilim. Sadece biz bu değerleri ölçüp biçerek, arkasına bakarak, düşünerek yani ussal diyoruz, oturup karar vermediğimiz için de ben çoğu zaman insanların değer setinin aslında daha öğrenilmiş ve üzerinde çok da düşünmemiş bir değer seti olduğunu ve gerçek değerlerini aslında yansıtmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yöneticilerin aslında bu değerler meselesine ciddi kafayı takması, vakit ayırması ve kendi değerinin toplumun dayattığı değerlerden ne kadar farklı olduğunu ya da ne kadar onunla örtüştüğünü bulması lazım diye düşünüyorum. Çok güzel söyledin. Yöneticilik zor. Günümüzde yöneticilik daha da zor demiştik. Peki yöneticiler sence bu zamanlarda en çok nerede tökezliyorlar? Nerede sıkıntı yaşıyorlar? Valla benim gördüğüm birkaç tane şey var. Şimdi tabii biz meslek icabı da, işimiz icabı da bir sürü şirkete girip çıkıyoruz. Yani artık yani bilmiyorum kaç tane oldu. Benim gördüğüm 2-3 tane şey var. Bir tanesi insan seçiminde yöneticiler sıklıkla kendine benzer insanları iş arıyorlar. Bu da işte bizim son zamanlarda hep üstünde durduğumuz işte çeşitlilik, çoğulculuk vesaire gibi konuların önüne büyük bir engel alıyor. Çünkü kendi varoluşlarını, kendi duruşlarını, kendi yetenek ve becerilerini daha doğru olarak konumlandıkları için, yani cetveli oraya koydukları için çok kendine benzer bir ekip kurduklarında da o ekibin ben biraz fazla tek yanlı olduğunu ve böylelikle farklı sesleri, çoklu seslilikten uzak olduğunu düşünüyorum. İkinci konu, şimdi bizim coğrafyada İnsanlar sıklıkla teknik uzmanlık yani ustalıkları üzerinden terfi ediyorlar maalesef. Biliyorum işte son 5-10 senedir buna çok ciddi şekilde eğiliyor profesyonel kurumsal dünya. İşte liderlik etkinlikleri vesaire ama ben hala görüyorum ki çoğu zaman satışı en iyi bilen satıcı olduğu gibi işte mühendisliği en iyi bilen de mühendisliğin başına geçiyor. Şimdi bunun tabii avantajları olmakla birlikte dezavantajı o departman, o birim yönetici kadar büyüyor. Bir. İkincisi de bir bakıyorsun yönetici aslının işine yapmaya başlamış. Türkiye'deki kurumsal dünyada gördüğüm herhalde en büyük dert yöneticilerin sıklıkla bir aslının yani her yönetim kademesinin bir aslının işini yaptığını görüyorum. İşte bu operasyonelde boğulmuşluklar bahsediyoruz. Niye? Çünkü yöneticinin şöyle bir hatasının olduğunu görüyorum. Ben kendim yaparsam daha ondan sonrasını işte o şeyleri boşlukları sen doldur. Yani daha hızlı, daha kaliteli, hatasız vesaire gibi. O zaman ne oluyor? Yönetici bir bakıyorsun ki operasyonda boğulmaya başlamış. Yani bunun mutlaka farklı sebepleri de vardır. Oralara girmeyelim ama benim en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi de bu. Yani uzun vadeli, kurumun ya da birimin geleceğiyle ilgili daha büyük kararlara imza atacak şekilde düşünce yapısını, sistem kurmasını biraz galiba göz ardı edebiliyor bugünün yöneticisi. Bunu da çok önemli hayatın getirdiği defolardan biri olarak görüyorum. Tabii bunu söylediğimde de diyorlar ki hocam tamam da hatta ben şöyle diyorum. Yani bütün bunu yapmak için bir şeye ihtiyacım var o da sende yok diyorum. Diyorlar ki nedir hocam vesaire. Diyorum ki zaman yani bir zaman ayırman lazım. Bu zaman da daha önemli, daha uzun vadeli şeylere öncelikle kafa patlatacak zaman ondan sonra da bunu uygulaması için zaman gerektiğini düşünüyorum. Yani artık eskisi gibi burada İngilizce bir tabir kullanacağım. Yani one man show'luk galiba artık günümüzde çok eski moda kaldı. Bu anlamda da takımıyla birlikte gelişen ve takımıyla birlikte bir tarafa doğru büyüyen liderler herhalde gelecekte dünyayı belirleyecek. Aslında 3 tane pas aldım. Bir tanesi kesinlikle kendimize benzer insanları seçmememiz lazım. Biraz daha çeşitlilik olması lazım ekibin içerisindeki farklı yönlere doğru da gidebilelim. Diğeri
her ne kadar uzmanlığımıza göre terfi etsek de diğer tarafları da özellikle liderlik tarafımızda geliştirmek için buna zaman ayırmak lazım, emek vermek lazım. Ama her şeyden öte bu emeği verebilmek için bir astığımızın işini yapmıyor olmak, bu işi biraz delege edebiliyor olmak, belki de otonomiyi ekibe bırakmak lazım. Bunun için de yetenekli bir ekip seçmek lazım. Ben burada kafayı çok patlattığım, son zamanlarda çok düşündüğüm bir soruyu sormak isterim. Ne kadar otonom olacağız, ne kadar delegasyon vereceğiz, ne kadar kendimiz yapacağız? Şimdi motivasyon konularında istersen biz motivasyonla ilgili bir seans yapacağız bu arada. Motivasyon konularında buraya biraz daha girebiliriz. Fakat belli ki bu işin temelinde bir kere bir eğilim olması önemli. Yani sürekli otonomi yaratmaya, yani otonomi ya da özellik diyelim, özellik iklimi yaratmaya meyilli olmamız lazım. Ama belli ki ne kadar özellik? Bence bunu da risk haritası belirler. Yani riskin çok yüksek olduğu yerlerde özellik vermek bence polyanacılık. Yani işte rakam illaki ifade etmeme gerek yok ama çok büyük bir projenin batma olasılığı varsa orada özellik falan filan o olmayacak. Tabii ki orada senin kontrol noktalarını, daha doğrusu denetim noktalarını koyman gerekiyor. Onun için önce bir riske bakmak lazım. Yani riskte de aslında iki tane şeye bakmak lazım. Bir tarafta işte bir çalışanın yetkinliği var. Bir çalışan ne kadar o işi becerebilecek. İkincisi de değil mi? O işi beceremezse bundan senin zararın ne olacak? Bunun ikisinin karması herhalde bize riski iyi anlatır. Ve bu anlamda da ben riske göre özellik diyorum. Ama genel olan anlamda bir eğilimimizin özellikten yana olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ne kadar özellik verebilirsek biliyoruz ki bu iyi bir şey. Dediğim gibi motivasyondaki en önemli kavramlardan bir tanesi olacak özellik. Yani ki insanın, bireyin, çalışanın kendi alanına sahip olması. Öbür taraftan da belki şunu da konuşmak lazım. Yani kontrol demek yerine kontrol kelimesi çünkü içinde çok böyle bir ebeveynden gelme var ya, bir otokrasi yaratıyor ya. Belki de oturup oradaki takip mekanizması demek lazım. Ben takip mekanizması olmadan ne liderliğe ne çalışan olmaya inanmıyorum. Yani bizim takip mekanizmalarımızı, o dashboardlarımızı, o göstergelerimizi iyi kurgulamamız lazım. Belki bu da başka bir seansın konusu olabilir. Çok uzatmamak için. Süper. Son bir sorum kaldı. Aslında bizi dinleyen pek çok profesyonel var. Bazıları yönetici olmayı çok istiyorlar. Bazıları daha yeni yönetici olmuşlar. Kendilerini geliştirmeleri gerektiğinden de, buraya yatırım yapmaları gerektiğinden de bahsetmiştik. Sence ne okusunlar, ne dinlesinler, neyi takip etsinler? Dedin ya başlangıçta, bilgi çok fazla artık bu işte takip etmek çok önemli. Neye bakmaları lazım? İnsanlar liderliklerini geliştirmek için ne yapabilirler? Sahiden ne düşündüğümü söyleyeyim mi Tankut? Tabii. Okay. Ben şu anda size herhangi bir lider kitabı öneremeyeceğim. Bu yok demek anlamına gelmiyor. Ben pek bilmiyorum uzun zamandır. Fakat benim gördüğüm şey şu. Günümüzün liderinin bu çok seslilik, çokluk ortamında özellikle kendini gerçekleştirmekle alakalı konularda, kendi varoluşsal konularda bence illaki pratik, pragmatik değil, yani illaki bugün işine yarayacak değil ama önemli olan konularla ilgili bir şeyler okusunlar isterim. Yani bunun başında bizim işimiz insan olduğu için mutlaka psikoloji ile alakalı kitapları çok tavsiye ediyorum. Yine benim tarzım bu kişisel gelişim tarafı değil açıkçası. Biraz ben de fazla hap, fazla sığ buluyorum. İşte böyle 2-3 tane kitap okuyan herkesin bir şey yazmış olduğunu düşünüyorum. Amacım oraya çamur atmak değil ama gerçekten psikoloji kökenli kitapları okumaları. Bunları da artık son derece herkes tarafından okunabilir hale getirenler, psikoloji temelli, psikiyatri temelli yazarlar var. Çok net. İkincisi, belki biraz kendi takıntımla da alakalı son 3-5 senedir böyle bir takım var. Felsefe okusunlar. İnsan düşüncesi nereden nereye geldi? Yani işte prehistoriklerden, doğa filozoflarından, işte Platon'dan, Aristoteles'ten, Heidegger'e kadar giden bir dünya yolculukta bu aydınlanma, Kant ne diyor? Ben Kant'ta çok şey buluyorum. Kant'ta aydınlanmanın, hani insanın aklını kullanmasının, hatta der ki aklını başkasının kılavuzuna vermiş olma halinden kurtulmaktır diyor aydınlanma. Bunları çok enteresan buluyorum. Felsefe okusunlar, sosyoloji okusunlar. Dediğim gibi yani çok böyle pragmatik, işte var bir sürü liderlik kitabı, onu da muhtemelen bir sürü arkadaş önerecektir ama daha geniş kapsamlı, daha tamamlanmış bir kişilik olmak herhalde liderliğe öyle ya da böyle yansıyacağını düşünüyorum ve çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Güneş'le bugün günümüzde liderliği konuştuk. Liderin nasıl olması gerektiğini, en çok düştüğü hataları, kendini nasıl geliştireceğini konuştuk. Çok teşekkürler Güneş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aynı zamanda bir sonraki videoları ve daha güzel içerikleri takip etmek için
Deniz Akademi'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. Sevgili Tankut, ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için. Bir sonraki videoda farklı konuları konuşmak üzere diyorum o zaman. Herkese hoşça kalın diyorum.